Eskiden ilişkileri her ne pahasına olursa olsun koruman gerektiğini sanırdın. Bugün biliyorsun, kendini ikiyüzlülüğün kirinden koruman gerekiyor. İkiyüzlülük, ruhu yavaşça çürüten bir zehirdir. İhanet ise mantığa olan inancı parçalayan bir dönüm noktasıdır. Çoğu zaman kendi kendimizi kandırdığımızı itiraf etmemek için hainlere ikinci bir şans veririz. Bu video, Cicero'dan Kierkegaard'a uzanan 5 sözü inceliyor. Her biri onurun nasıl korunacağını öğretir. Gerçek sevginin cömertlikle değil, fedakarlıkla ölçüldüğünü ve insanın kendine ihanetinin çoğu zaman rahatsız edici gerçeği inkar ederek başladığını anlayacaksın. Dikkatle dinle. Çünkü birazdan dürüstlüğün uğruna neleri kaybetmeye hazır olduğunu göreceksin. Eskiden ilişkileri korumam gerektiğini sanırdım. Şimdi biliyorum, kendimi ikiyüzlülüğün kirinden korumam gerekiyor. Oscar Wilde. İnsanı, ilişkilerin sahte yüzeyine yatırım yapmayı bırakmaya zorlayan o acı farkındalık nedir? Ve neden öz saygı, zorlama sadakatten her zaman daha değerlidir? Boş bir tiyatroda ağır bir ipek perde. Arkasında sahne değil, yıkıntılar gizlidir. O perdeyi kaldırmak, ışığa çıkmanın tek yoludur. Bir malikanede gösterişli bir davet verilir. Ev sahibesi gülümseyerek misafirlerini ağırlarken en yakın dostu kalabalığın önünde onun onurunu över. Tam o sırada eşi gizlice bir not uzatır. O dedikoduyu yayan kişi işte o dostudur. Kadının yüzündeki tebessüm donar. Çünkü onurunu savunur gibi görünen biri kirletmiştir. Wilde bize değerleri yeniden ölçmeyi öğretir. Her ne pahasına olursa olsun ilişkiyi korumak, zehri içmeyi kabul etmektir. İkiyüzlülük insanı içeriden çözer. Bir gün sahteciliğin zihinsel sağlığını tehdit ettiğini fark eden insan yalnızlıktan korkmaz, öz saygıyı seçer. Kendine saygı duymayanların duygularını korumaya çalışmayı bırak. Eğer bir ilişki senden sürekli kendini inkar etmeni istiyorsa, o bağ zaten çürümüştür. Senin tek görevin kendini korumaktır. Hiçbir akıllı insan bir haine ikinci kez güvenmeyi aklından bile geçirmez. Cicero. İnsan neden bir kez bozulmuş kuralın kendi hayatında yeniden işlemeyeceğine inanarak kendini kandırır? Ay ışığını yansıtan boş bir kase. Bir zamanlar içinde zehir olduğunu bildiğin halde yeniden su içmek için elini uzatıyorsun. Bu kez farklı olacağına inanarak. Bir politik kulübün salonu. Parti lideri, geçmişte rakip tarafa geçen eski yol arkadaşının elini sıkıyor. Koşullar öyle gerektirdi, diyerek ihaneti affediyor. O an eski dost gizlice belgeleri fotoğraflıyor. Bu kez çok daha yıkıcı bir darbeye hazırlık yapıyor. Cicero, entelektüel dürüstlüğün temellerini anlatır. Haine ikinci kez inanmak merhamet değil, mantıksızlıktır. İhanet, bir karakter özelliğidir, bir hata değil. İnsanı yeniden güvenmeye iten şey, kendi egosudur. Ben özelim, bana yapmaz. Mucizeleri değil, yasaları hatırla. Kırılmış güven onarılmaz. Kendine saygı bu gerçeği kabul etmekle başlar.
Bir insanın sana verebilecekleri değil, senin için nelerden vazgeçtiği önemlidir. Victor Hugo. İnsan ahlaki yoksunluğunu nasıl saklar? Gerçek bir fedakarlık yerine değersiz cömertliklerle vicdanını mı satın alır? Bir kasada saklanan eski bir el yazması. Onu koruyan şey çeliğin kalınlığı değil, sahibinin o kitabı soğuk bir gecede yakmamayı seçmesidir. Bir fabrikada patlama olur. Baş mühendis, akrabası olan bir işçiyi ölümcül göreve gönderir ve ailesine ömür boyu maaş sözü verir. Ama kendi sorumluluğundan vazgeçer. Parayla insan hayatını değiştirmeye çalışır, karakterin yerine banknot koyar. Hugo, sevgiyi ahlaki bir para birimine çevirir. Çok vermek zenginliğin göstergesidir, vazgeçmek karakterin. Gerçek sevgi, kaybetmeye razı olmaktır. Bir insan gururundan, gücünden veya rahatından vazgeçemiyorsa, sevgisi bir pazarlıktan ibarettir. Sadakati sadaka sanma. Sana verilen altını değil, senin için feda edilmeyenleri ölç. Bir insanın sınırı işte oradadır. Birçok kişi ihaneti sever ama hiçbir kimse hainden hoşlanmaz. Julius Caesar. İnsan neden ihanetin sonucuna hayran kalır da onu yapan kişiden tiksinir? Gökyüzünde parlayan bir havai fişek, kısa süreli görkemiyle büyüler ama geriye yalnızca kararmış bir fitil kalır. Kimse onu yerden almak istemez. Kapalı bir sanat müzayedesi. Genç bir adam, dostunun koleksiyon belgesini sahteleyerek paha biçilemez tabloyu kazanır. Herkes onu alkışlar ama kimse onunla aynı masaya oturmaz. İhanet alkışlanır, hain dışlanır. Sezar, insanın ikiyüzlü ahlakını anlatır. İhanet gücü hızlı değiştirir, bu yüzden caziptir. Ama hain, yaşayan bir hatırlatmadır. Bugün bana yaptıysa, yarın sana da yapar. Hiç kimse bir kez satanın tekrar satmayacağına inanmaz. İhanet kısa vadede kazanç getirir ama sonsuza dek güveni öldürür. Kazanılan savaşlar bile kaybedilen insanlıkla anlamsızlaşır. Bir hainin zaferine hayran kalma, çünkü o yalnızlığını çoktan kazanmıştır. İnkar, ihanetin en sessiz şeklidir. Sören Kierkegaard. İnsan, kendini kurtarabilecek tek şey olan gerçeği bir ömür boyu nasıl reddeder? Karla örtülmüş bir köy kuyusu. Herkes susuzluktan ölürken birbirlerine "Burada kuyu yok" derler, kazmaya cesaret edemedikleri için. Bir evin oturma odası. Başarılı bir doktor olan kız yıllar sonra ailesinin evine döner. Ailesi onun mesleğini hala yakışık almaz bulur ama partide gururla "iyi iş" der. Doktor kelimesi ise asla telaffuz edilmez. Bu, gerçeği inkar ederek onurunu çiğnemektir. Kierkegaard, sessiz ihanetin doğasını gösterir. İnkar, eylemsiz bir ölüm biçimidir. İnsanı rahatlatır çünkü yalan düzenini korur.
Ama bir sorunu reddetmek, değişim hakkını reddetmektir. Ve böylece insan aynı hatayı sonsuza dek tekrar eder. Gerçekten kaçmayı bırak. Kendine karşı yaptığın ihanet en tehlikelisidir. Gerçeği kabul etmedikçe değişim de imkansızdır. Hakikati kabullen, harekete geç. İnsan şunu anlamalı: onurunu korumayanlardan kendini korumak senin tek görevin. İkiyüzlülüğün hayatını yıkmasına izin verme. Şimdi kendine sor, zehirli bağlardan çıkarken neyi yanında taşıyacaksın? 3 ağırlık bunu gösterecek. Birincisi, altını değil, fedakarlığı tart. Gerçek sadakat, verilenle değil, vazgeçilenle ölçülür. İkincisi, kazancı değil, dürüstlüğü tart. İhanet anlık bir kazanç getirir ama sonsuz güveni alır. Üçüncüsü, hayali değil, gerçeği tart. İnkar, insanın kendi kaderine karşı işlediği en sinsi ihanettir. Kendine saygı, kırılmış güvenin onarılamayacağını kabul etmekle başlar. Eğer bu video sana sahte bağları koparmayı veya rahatsız edici bir gerçeği kabullenmeyi hatırlattıysa, beğen butonuna dokun ve abone ol. Ve yorumlara yaz. Hangi anda ilişkileri değil, kendini korumaya karar verdin?